Rivayete göre Deyrem krallarından biri Elbruz dağlarını kendi denetimi altına almak istemiş ve eğitimli kartalını salmış. Kartal çevreyi iyice gözlemledikten sonra hakim noktada bir kayalığa konmuş. Kral kartalın sezgilerine güvenerek kalenin tam olarak onun konduğu yere yapılmasını emretmiş. Kale geniş bir vadiye egemen konumdaki büyük bir kayalık üzerine inşa edilmiş. Yaklaşık 2000 metre yükseklikteki bu kale, kayanın tabanının yüzlerce metre üzerinde yalnızca sarp ve dolambaçlı bir patikadan çıkılabilen bir yerde bulunmaktaymış. Ve kaleye kartalın öğretisi anlamına gelen Aluh Amut ismi verilmiş. Yani dilden dile dolaşıp günümüze geldiği şekliyle Alamut. Tarih ve mitoloji serimizin bugünkü konusu efsanevi Alamut Kalesi. Tarihin ilk suikastçı okulu olan Alamut'ta fedailerin nasıl bir manipülasyona maruz bırakıldığını, nasıl ölüm makinesi haline geldiklerini detaylıca inceleyeceğiz. Tabii öncesinde İsmaili hareketi ve öncüleri Hasan Sabbah'tan bahsetmesek olmaz. Hazırsanız başlıyoruz. Hasan Sabbah'ın 1046-1054 yılları arasında 12 İmam Şiiliğinin önemli bir merkezi olan Kum kentinde doğduğu rivayet edilir. Babası Ali bin Muhammed, 12 İmam Şiiliğinin önemli isimlerinden birisidir ve oğlu Hasan'ın felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve matematik alanlarında iyi eğitim almasını sağlamıştır. Din alimi olmak isteyen Sabbah, 17 yaşında tahsilini devam ettirmek için Rey şehrine gittiğinde 12 İmam Şiili öğretilerine ve gelmesi beklenen Mehdi'ye büyük bir inanç beslemektedir. Ancak kafasında cevaplanması gereken birçok soru vardır. İşte o dönem karşılaştığı Fatimi dairesinin etkisiyle İsmaili mezhebiyle tanışmış ve bu inancı benimsemiştir. Bu inanışa göre dünya hiçbir zaman imamsız kalamaz ve kalmayacaktır. Allah her peygamber arasında tamamlayıcı olarak 7 imam göndermiştir. Peygamber Muhammed'den sonra birincisi Ali olmak üzere 7 imam daha gönderilmiştir. İsmail bin Cafer Es-Sadık'ın 7. imam olduğu söylenir. 7 imamın birer de yardımcısı olduğu, bunların dini yaymakla ve yüceltmekle görevlendirildikleri anlatılır. Sabbah'taki yeteneği fark eden Irak bölgesi baştavisi Abdülmelik Attaş kendisine Fatimi halifesi olan Müstansır'ın yanına gitmesini ve Darül Hikme'de İsmail mezhebi hakkında eğitim almasını tavsiye etmiştir. Bu dakikadan sonra Hasan Sabbah genç yaşlarından itibaren yıllarca İsmail mezhebini yaymaya çalışmış, insanların Allah tarafından gönderilen bir imam ve yardımcısı olduğu fikrini benimsemesi için uğraşmış ve hatırı sayılır bir takipçi kazanmıştır. Bu takipçiler öyle Instagram takipçilerine benzemiyordu. Adamın bir lafıyla savaşa giren takipçilerdi. Şimdi akıllara şu soru gelmekte: neden böyle bir fikre hayatını adamış olabilir? Bu soruya cevap vermeden önce şunu unutmayın: Hasan Sabbah'ın gerçekten niye inandığı ve gerçek amacı bir takım rivayetlere dayanmaktadır. Ayrıca şunu da üstüne basarak söylemek isterim ki bu rivayetlerden anladığımız kadarıyla Sabbah bir Türk düşmanıydı. Dolayısıyla kendisine en ufak bir sempati beslemiyoruz. Ne yaptıkları ne de düşünceleri umurumuzda. Bu videoyu yapma amacımız kendisi için ölüme koşan fedailerden bir ordu kurmayı nasıl başardığını anlamak. Bu önemli bilgilendirme sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Vladimir Bartol'un Fedailerin Kalesi Alamut isimli kitabında Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah arasında geçtiği tasvir edilen konuşma, bence Hasan Sabbah'ın amacına ilişkin en tatmin edici cevabı içeriyor olabilir. Tarihsel gerçeklere dayanarak kurgulanan bu konuşmayı kitaptan aynı şekilde alıntılıyorum. Ama İsa da Muhammed de halklarının iyiliğini istiyordu, dedi Hasan Sabbah. Doğru diye karşılık verdi Ömer. Gerçekten de öyle ama aynı zamanda da onların umutsuz durumda olduklarının da farkındaydılar. Acıdıkları için de bu dünyada çektiklerinin mükafatını öbür dünyadaki cennette göreceklerini söylediler. İyi de madem öyle neden Muhammed her şeyi bildiği halde binlerce insanın öğretileri uğruna can vermesine göz yumdu diye sordu Hasan Sabbah. Büyük bir ihtimalle önünde sonunda hem de çok daha saçma sapan nedenler uğruna birbirlerinin kanlarını dökeceklerini biliyordu. En azından bu sayede onlara bir şekilde mutlu olmanın yolunu açmış oluyordu. Bunu da başmelek Cebrail ile görüştüğünü söyleyerek yaptı.
Başka türlü insanları kendisine inandıramazdı. Onlara ölümden sonra cennet güzellikleri vaat ediyordu. Bu yolla da hepsini son derece cesur ve yenilmez kılmıştı. Hasan Sabbah, Ömer'in söylediklerini bir süre düşündükten sonra "Bana günümüzde artık insanlar sırf cennete gitme vaadiyle seve seve ölüme koşmazlar gibi geliyor," dedi. "Halklar da yaşlanırlar," diye cevap verdi Ömer. Cennet düşüncesi eski önemini kaybetti. Ölünce gidecekleri cenneti tasavvur ederek eskisi kadar mutlu olmuyorlar. Ama aynı şekilde inanmayı da sürdürüyorlar. Zira yepyeni bir şeylerin peşinde koşmaya yeltenmeyecek kadar tembeller. Yani sence günümüzde cennet vaadiyle vaazlarda bulunan bir peygamberin kitlelerin kalbini kazanma şansı yok mu diye sordu Hasan Sabbah. Ömer kahkahayla gülerek kesinlikle yok karşılığını verdi. Sönmüş bir meşale bir daha yanmaz. Solmuş bir lale bir daha tomurcuklanmaz. İnsanlar kurdukları basit dünyalarına iyice bağlandılar artık. Onlara cennetin kapılarının gözlerinin önünde açılmasını sağlayacak bir anahtar sunamayan birinin peygamberliğini ilan etmesi hiçbir fayda sağlamayacaktır. Ömer şaka yapıyor olsa da söyledikleriyle ruhunu kasıp kavuracak bir yangın çıkarmıştı. Evet, insanlar masallara, uydurulmuş hikayelere bayılırlardı. Gözlerini kör edecek şeyler onları mutlu kılıyordu. Ömer karşısında şarabını yudumlarken Hasan Sabbah'ın içinde fırtınalar kopmaya başlamıştı. İnsanlığın o ana dek görmediği yepyeni bir plan tomurcuklanıyordu içinde. İnsanın körlüğünün sınırlarını son noktaya dek zorlayacaktı. Anlaşılacağı üzere Hasan Sabbah'ın genç yaşlarından itibaren İsmail öğretisini yayma sebebi, Şii inancına sahip insanlara kendisinin Allah tarafından gönderilen bir imam veya yardımcısı olduğu fikrini aşılamaktı. O kendi şahsi çıkarları için ölüme gönderebileceği takipçiler istiyordu. Bu planı dönemin en zeki beyinlerinden arkadaşı Ömer Hayyam ile yaptığı sohbetler sırasında şekillendirmiş olabilir. Olmayabilirdi. Sonuçta o inancın gücünü anlamıştı ve bu gücü takipçilerini silaha dönüştürmek için kullandı. Onları ölümcül birer savaşçı haline getirdi. Sabbah'ın faaliyetlerini izleyen Selçuklu veziri Nizamülmülk, Sabbah'ın yakalanması için emir verdi. Bunun üzerine Hasan Kazvin'e kaçtı. Burada Alamut Kalesi'ni karargah olarak seçerek Nizari İsmaili Devleti'ni 4 Eylül 1090 tarihinde kurdu. Alamut Kalesi'ni son büyük Selçuklu komutanı Alevi Mehdi'nin elinden alma hikayesi de ayrı bir muammadır. Rivayetlere göre Hasan, casuslarını kaleye sokmuş, türlü entrikalar ve beyin yıkama operasyonlarıyla kaledeki taraftarların sayısını arttırmış ve kalenin komutanı Mehdi'yi kendisini savunamayacak hale düşürdükten sonra kaleye hiç kan dökmeden küçük bir bedel ödeyerek satın almış. O tam bir strateji ve manipülasyon ustasıydı. Alamut Kalesi'ne yerleştikten sonra kaleyi ele geçirmeyecek ve kuşatmalara dayanacak bir şekilde tahkim ettirdi. Yiyeceklerin uzun süre bozulmaması için depolar yaptırdı. Bununla kalmadı, sarp kayalarla çevrili kalenin arkasında bir bahçe inşa etti. Bu bahçe cenneti andıran güzellikteydi ve içinde akarsular, meyve ağaçları, güzel köşkler ve huri rolünü oynayan güzel kadınlar bulunuyordu. Bahçenin her köşesinde farklı bir güzellik, her adımda yeni bir keşif vardı. Hasan'ın adamları ülkenin dört bir yanını gezip köle pazarlarında satılan genç ve güzel kızları satın alıyor, onları bu cennet bahçesine getiriyordu. Sabbah'ın yardımcılarından olan Meryem adında yaşlı bir kadın bu kızları giydirip süsler, erkekleri memnun etmenin tüm yollarını öğretir, onları birer huriye dönüştürürdü. Hasan kale duvarları içinde gizli bir düzen kurmuştu. Bu düzen dış dünyadan tamamen izole edilmişti. Genç ve yetenekli savaşçıları arasından suikast ve sabotaj eylemlerinde kullanacağı Farsça Aşşaşin olarak adlandırılan bir grup oluşturdu. Bu fedailer Hasan'ın emriyle kendi canlarını feda pahasına suikastlar yapmak üzere eğitildiler. Bu grup aynı zamanda tarihin ilk casusluk ve suikast teşkilatı olma özelliği taşıyordu. Haşhaşinlerin ünü tüm dünyaya yayılacak ve Assassins kelimesine dönüşecekti. Evet, bilgisayar oyunlarına aşina olanlarınız parçaları hemen bir araya getirdi. Kartal'ın gözü Assassins. Doğru bildiniz. Ünlü Assassin's Creed oyun serisinin ilham kaynağı Alamut'tur.
Haşhaşiler geleneksel anlamda bir ordu değildi. Onlar gölgelerdi. Düşmanlarının kalplerine korku salıyorlardı. Gizlilik içinde hareket ediyorlardı ve sadakatleri mutlaktı. Seçtikleri silah hançerdi. Kılık değiştirme ve sızma ustalarıydı. Sessizce hareket ediyorlar, haber vermeden saldırıyorlardı. Kurbanları genellikle saraylarında güvende hisseden güçlü kişilerdi. Sadece isimlerinin anılması bile en güçlü hükümdarların tüylerini diken diken etmeye yetiyordu. Hasan'ın fedaileri dini ve askeri eğitimlerinin yanı sıra Alamut'ta psikolojik ve fiziksel dayanıklılık kazanıyordu. Hedeflerine ulaşmak için bazen yıllarca bekler ve uygun anı kollarlardı. Peki Sabba böylesine mutlak bir sadakati nasıl elde etti dersiniz? Arkadaşı Ömer Hayyam'ın imkansız dediği şeyi başarmış, Alamut'ta cennetin kapılarını açan bir anahtara sahip olmuştu. Takipçilerine öbür dünyada görecekleri bir cennet hayali satmıyor, Haşhaşinlere yaşarken cennetteki mekanlarını gösteriyordu. Hasan'ın saklı bahçesi sadece bir güzellik ve huzur yeri değil, aynı zamanda büyük bir aldatmacanın merkeziydi. Haşhaşilerin ateşini körüklemek için titizlikle hazırlanmış bir yanılsamaydı. Bu yanılsama genç savaşçıların sadakatini kazanmak için kullanıldı. Genellikle haşhaşla uyuşturulan genç acemiler bu dünyevi cennete getirilirdi. Bu uyuşturucu onların gerçeklik algısını tamamen değiştirirdi. Kristal berraklığında akarsular ve her ihtiyaçlarına cevap veren güzel cariyeleri vardı. Bu cariyeler genç savaşçılara kendilerine aşık ediyor, sonrasında şaraplarına uyuşturucu katıp onları tekrar uyutuyordu. Huri rolünden çıkmaya çalışan veya haşhaşilerin şüphesini çekecek hareketler yapan bu köle kadınlara verilen ceza ise ölümdü. Genç haşhaşinler tekrar gözlerini açtığında kendisini Hasan Sabbah'ın karşısında buluyordu. Bu deneyim fedailerin Hasan Sabbah'a ve onun davasına olan bağlılıklarını arttırıyordu. Takipçileri onun hizmetinde ölmenin cenneti garanti ettiğine inanıyorlardı. İşte gücünün temeli buydu. Hasan sadece fiziksel dünyayı değil, takipçilerinin zihinlerini de kontrol etmeyi başarmıştı. Onların düşüncelerini ve inançlarını şekillendirebiliyordu. Çevresinde bir gizem aurası yaratmış ve bu aura onun gücünü ve etkisini daha da arttırmıştı. Kurtuluşlarının anahtarını sadece o elinde tutuyordu. Görev emri almadan önce her haşhaşin cennet bahçesine götürülürdü. Duyuları zevk ve güzellikle boğulurdu. Orada her şey onların hayal edebileceğinden daha mükemmeldi. Sonra aynı hızda oradan uzaklaştırılırlardı. Hasan Sabbah'ın deası buydu işte. Özlemin gücünü anlıyordu. Bu özlem genç savaşçıları onun iradesine boyun eğdirirdi. Kalenin sert gerçekliğine geri dönen acemiler o cennete geri dönmeyi özlüyorlardı. Öbür dünyadaki yerlerini kazanmak için her şeyi yaparlardı. Bu onların en büyük amacı haline gelirdi. ...1992 yılında Selçuklu Başveziri Nizamülmülk Sultan Melikşah'ı ikna ederek Alamut Kalesi'ni ele geçirmesi için bir ordu hazırlattı. Emir Arslantaş komutasındaki Selçuklu ordusu aylarca kaleyi kuşattı. Vladimir Bartol kitabında bu kuşatmaya dair ilginç bir detay paylaşmaktadır. Kuşatmanın başında yer alan komutanlardan biriyle kalenin önünde barış müzakeresi yapan Hasan Sabbah, Selçuklu ordusunun direncini kırmak amacıyla yanındaki iki fedaiye dönüp cennetin kapılarını açtığını söylemiş ve ölmelerini emretmiş. Fedailerden biri 30 bin kişilik Selçuklu ordusunun gözleri önünde kuşandığı hançeri çıkarıp kendi kalbine saplamış. Diğeri koşarak kuleye tırmanmış ve kendini kalabalığın şaşkın bakışları arasında kuleden aşağıya bırakmış. Genç adamların cesetlerine bakan Selçuklu komutanı karşısındaki adama Alamut fedailerinin peygamber gibi taptığını görünce kaleyi almalarının hiç de kolay olmayacağını anlamış. Nitekim Nizariler Rutbar halkının yardımı ile bir huruç hareketi yaparak Selçuklu ordusunu püskürtmeyi başarmış. Emir Kızıl Sarık komutasındaki bir başka ordu Darah Kalesi'ni kuşattığı sırada Sultan Melikşah ölünce Selçuklu ordusu Alamut kuşatmasına son vermiş. Hasan Sabbah ve fedaileri bu kuşatmaları düzenleyen ve destekleyen kişilere intikam amacıyla suikastler gerçekleştirmiş. Bu
bu dönem 50'ye yakın suikast gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Bunların en önemlisi Selçuklu Başveziri Nizamülmülk'ün öldürülmesidir. Nizamülmülk başka saldırı planları yaptığı sırada suikaste kurban gitmiştir. Diğerleri ise Selçuklu üst düzey devlet görevlileri ve Abbasi din adamlarına yönelik suikastlerdir. Başvezir Nizamülmülk'ün öldürülmesi ve Sultan Melikşah'ın ölümü sonrası taht kavgaları başlamış ve Selçuklular gerilemeye başlamıştır. Hasan Sabbah, Selçuklu Sarayı'ndaki taht kavgalarını kendi lehine kullanmış ve önemli kaleleri bu dönemde ele geçirmiştir. Hasan Sabbah döneminin en ilginç olaylarından biri de büyük Sünni tarihçi Alaaddin Ata Melik Cüveyni'nin aktardığı olaydır. Cüveyni'ye göre Muhammed Tapar'ın ölümünden sonra tahta geçen Sencer'e barış elçileri gönderen Hasan Sabbah, tekliflerinin kabul edilmemesi nedeniyle saraydan birilerini yanına çekerek sultanın başucuna bir hançer saplanmasını sağlamıştır. Ayıldığında büyük paniğe kapılan sultan olayı gizli tutmaya çalışmış, ancak olayın hemen ardından bir elçiyle gelen mesajda Hasan Sabbah, "Ben istemez miydim ki o hançer sert taşa değil de sultanın yumuşacık göğsüne saplansın?" demiştir. Bu olaydan sonra İsmaililer Sencer döneminde oldukça rahatlamıştır. Hasan Sabbah'ın Alamut'a yerleştikten sonra 34 yıl boyunca buradan hiç ayrılmadığı rivayet edilir. Söylenenlere göre Alamut'taki kendi odasından bile sadece birkaç kez çıkmıştır. Mayıs 1124'te hastalanıp yatağa düşen Hasan Sabbah, 74 yaşında Alamut Kalesi'ndeki odasında öldü. Kurduğu düzen ölümünün ardından aynı şekilde devam ettirildi. 1126 yılında Fatimi halifesi Emir el-Eftal Şahin Şah yine bir fedai tarafından suikaste uğradı. 1213 yılında Şam'ın Eyyubi valisi ve Selahaddin Eyyubi'nin oğlu El-Muazzam fedailer tarafından öldürüldü. Başarılı bir suikast yapan Haşhaşi'nin adı Alamut'taki şeref listesine yazılırdı. Ta ki Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han'ın 1256'da gözünü kaleye dikmesine kadar. Amansız Moğollar Alamut'u kuşatmıştı. Kuşatma silahları bir zamanlar zapt edilemez olan duvarları dövdü ve Haşhaşilerin görünüşte yenilmez kalesi Alamut düştü. Moğol ordusu kalede ne suikastçı bıraktı ne de suikastçı adının yazdığı bir liste. Hepsini yaktılar. Ancak Fars asıllı Moğol tarihçisi Atamelik Cüveyni yakılmadan önce Hasan Sabbah tarafından kaleme alınan ve hayatını anlattığı Sergizeşti Seyyidina adlı kitabı Alamut Kütüphanesi'nden almayı başardı. Alamut Kalesi'nde tüm yaşananlar, aşklar, acılar, savaşlar ve zaferler tarihin tozlu sayfaları arasında unutulmaya yüz tutmuştu artık. Gencecik insanların kişisel menfaatler uğruna nasıl ölüme gönderildiklerinin ibretlik hikayesini dinlediniz. Daha fazla detay isteyenlere Vladimir Bartol'un Fedailerin Kalesi Alamut kitabını okumalarını tavsiye ederim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı bilgiler sunabilmişizdir. Lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tarzda daha fazla içerik görmek isterseniz yorumlar kısmında bize bildirin. Yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi gerçekten önemsiyoruz ve sizinle etkileşimde bulunmaktan mutluluk duyarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.